Herkese merhaba. Şimdi sizlere Robusta RPA aracıyla geliştirilmiş örnek bir otomasyon süreci göstereceğim. Bu süreçte CRM uygulamasından istediğimiz kullanıcılara ait verilerin indirilmesini ve daha önce indirilmiş olan verilerle karşılaştırılmasını sağlayıp yeni olan verilerin ileti yönetim sistemi üzerinden girişinin yapılmasını sağlayacağız. Görmüş olduğunuz arayüz bizim süreç adımlarımızı geliştirdiğimiz tasarım stüdyomuz. Sol bölmede süreçlerinize dahil edebileceğiniz bütün RPA aktivitelerini, sağ tarafta ise süreç akışını oluşturduğumuz alanı ve örnek sürecimizin akışını görmektesiniz. Şimdi size süreçteki adımlarda ne yapmak istediğimizi ayrıntılı olarak açıklayacağım. İlk olarak ekranda gördüğünüz CRM uygulamasının açılmasını ve şu anda manuel olarak yaptığım gibi işlemlerin yapılmasını sağlayacağız. Giriş yapıldıktan sonra ekranda tıkladığım alanlara tıklanmasını ve gerekli seçimleri yaptıktan sonra kişilerin dışarı aktarılmasını sağlayacağız. Şimdi bu kısma kadar tasarım stüdyomuzda sürecimizi nasıl geliştirdiğimize bakalım. İlk olarak sol tarafta bulunan bileşenlerden File Operations altındaki Rename aktivitesiyle sürecimizin ilerleyen adımlarında kullanmak üzere daha önceki hafta indirmiş olduğumuz Excel dosyasının ismini değiştirerek sürece başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an gösterdiğim gibi istediğiniz alana sürükleyip bırakmanız yeterli. Daha sonra CRM uygulamasını açacağız ve güncel Excel dosyasını indireceğiz. Bunun için ilk olarak Application altında bulunan Open aktivitesinde uygulamanın internet sitesinin linkini girerek sayfanın açılmasını sağladık ve giriş işlemlerini gerçekleştirdik. Daha sonra Mouse Action aktivitelerini kullanarak gerekli tıklama işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve gerekli dokümanın indirilmesini sağladık. Üzerinde işlem yaptığımız CRM uygulaması web tabanlı bir uygulama olduğu için sayfalarda işlem yaptığımız tüm alanlarda alanların HTML kodu olarak niteleyebileceğimiz expat bilgisini kullanarak işlemler gerçekleştiriliyor. Böylece hem hızlı hem de güvenilir sonuçlar sağlanıyor. Bu yöntem Windows tabanlı, Java tabanlı, SRP gibi uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Görmüş olduğunuz Run CMD aktivitesi ile indirmiş olduğumuz CSV formatındaki dosyamızın XLSX formatına çevrilmesini sağladık. Sonraki adımlarda ise güncel verilerin bulunması için geçen hafta indirmiş olduğumuz Excel dosyasının içeriği ile indirmiş olduğumuz yeni dosyanın içeriğini karşılaştırdık. Bu videoda süreci ilk defa çalıştıracağımız için karşılaştırma adımlarının bu süreçte bir etkisi olmayacak ve CRM uygulamasından alınmış olan bütün veriler güncel olacağından hepsi için ileti yönetim sisteminde işlem yapılacak. Şimdi sürecin devamında ne yapmak istediğimizi manuel olarak size göstereceğim. İleti yönetim sistemi sitesinin açılmasını ve daha sonra e-devlet ile giriş adımlarının yapılmasını sağlayacağız. Sürecimizin bu kısmını tasarlarken şifremizin Robusta'da bulunan Vault özelliği kullanılarak girilmesini sağlayacağız. Vault özelliğimiz sayesinde kullanmamız gereken kişisel bilgileri değişkenlere atayıp içeriğinin ne olduğunu bilmeye ihtiyaç duymadan süreç içerisinde kullanabiliyoruz. Giriş işlemlerini yaptıktan sonra şu anda manuel olarak yaptığım işlemlerin yapılmasını ve son olarak izinleri gönder butonuna basılmasını sağlayacağız. İleti Yönetim Sistemi sitesinde şu anda gördüğünüz mail giriş işlemlerini tek seferde maksimum 50 kişi olarak girebiliyoruz. Biz yüzlerce kişi için bu işlemleri gerçekleştirmek istediğimizden sürecimizin bu kısmını tasarlarken döngü aktivitesi kullanacağız. Şimdi bu kısma kadar tasarım stüdyomuzda sürecimizi nasıl geliştirdiğimize bakalım. Application'ın altında bulunan Open aktivitesiyle ileti yönetim sisteminin açılmasını ve e-devlet ile giriş yapılmasını sağladık. Giriş işlemlerinden sonra gerekli seçimlerin yapılması için gereken adımları döngü aktivitesi içerisinde yaptık. Çünkü tek seferde maksimum 50 kişi için bu işlemler tekrarlanacak ve 50 kişi girildikten sonra gerekli seçimler tekrar yapılacak. Sürecimiz ilk 50 kişilik grup için gerekli seçimleri bir kere yaptıktan sonra bu grupta kalan diğer kişiler için sadece mail bilgisinin girilmesi yeterli olduğundan kalan kısımları da ikinci bir döngü aktivitesi içerisinde yaptık. Döngü aktivitelerimiz sayesinde yüzlerce kişi için bu işlemlerin tek seferde yapılmasını sağlamış olduk.
Daha sonra gerektiğinde çıkan kapçaların çözülmesi için Best Captcha Solver aktivitemizi kullanarak bu adımı da rahatlıkla geçtikten sonra sürecimizi tamamladık ve uygulamamızı kapattık. Anlatımımızı tamamladık. Şimdi süreci çalıştırıp nasıl çalıştığına bakalım. Süreci çalıştırmak için yukarıda gördüğünüz Run tuşuna basıyorum. Şu anda sürecimiz anlattığımız işlem adımlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaya başladı. Burada örnek teşkil etmesi amacıyla tekrarlayan işlemlerin bir kesitine yer verdik. Gördüğünüz gibi yapılması gereken bütün işlemler tamamlandı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.